الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikat-ı sübhani yar edip bizleri iman ve İslamiyetle bahtiyar eyle. Nefsin, şeytanın, bütün nüfus emarenin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hakkı olduğu gibi kabullenip hak istikametinde harekete bizleri muvaffak eyle. Batıldan içtinaba da muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb eyle. Amin. Bu hurmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta insanın iman dairesine girmesine mani bir kısım sebepleri arz ettikten sonra kalbin o kabil arızalardan tahliye edilmesinin lüzumunu arz ettikten sonra iman delillerine giriş sadedinde Cenab-ı Hakk'ın vücut ve kıdemini ifade eder bir iki delili takdime çalıştım. Allah hesabına olduktan sonra insan sokakta dolaşsa, dağlarda gezse, çiçekleri koklasa, ağzına meyveleri alsa, tadına baksa, tadıp da sonra Halık'ine şükretse, bütün bunların hepsi ibadet sırasına geçer. Bu güzelim kainatı gözümüzün önüne bir bahçe gibi seren, nimetleriyle bir sofra gibi önümüze koyan, rengarenk, elvan elvan keyfiyetiyle nazarlarımızı okşayan Hazreti Allah, bunlardan ders alalım diye bütün bu işleri yapmıştır. Ders alan insan sınıf geçer, Allah nazarında kıymet kazanır. Allah kainatı tefekkür edelim diye bir kitap mahiyetinde bize takdim etmiştir. Önümüze sofra sofra serdiği nimetleri tadalım, iştahımız açılsın, ahiretteki nimetlere karşı arzu uyansın diye önümüze koymuştur. Öyleyse burada bu nimetlerin, yani numunelerin tadına bakmak dahi ibadettir. Düşünülmeyen, müteala edilmeyen bir kitabı Allah yazmayacağına göre dikkat buyurun. O kitabı okumayan insanlar, o kitabı müteala etmeyen insanlar, Allah'ın o kitabı yaratılışındaki hikmetine akıl erdiremediklerinden geridirler, gericidirler. Eğer kafiri Allah Müslümanlar aleyhinde bu kabil sözler söylettiriyorsa, işte bu noktadan ötürüdür. Kafirin şeytanı bunu hissetmiş, haklı olarak mümine hücum ediyor. İmanı cihetiyle haklı değil de, mümin kendisine terettüp eden vazifeyi yapmamaktadır. Kafir Allah'ın kitabını müteala ediyor, kafir Allah'ın nimetlerinden istifade ediyor, kafir kalbini geliştirmese bile kafasını geliştiriyor, dünya üzerinde hakimiyet kuruyor,
Ama mümin bütün bu sahalarda yayadır ve yavandır. Allah müminlere basiret ve idrak ihsan eylesin. Allah hesabına atılan her adım çok kıymetlidir. Bilsek, ezbere bilsek, Allah'a ait her şeyi kendimizden daha iyi bilsek, onları tekrar etmek, Cenab-ı Hakk'a ait mahasini bülbül gibi dile getirme kabilinden olduğundan çok hoştur. Allah bu hoş şeylerle kalbimizi hoş eylesin. Gönüllerimize itminan ihsan eylesin. Bizi bu yolda, bu anlayışta ve bu müteala işinde kaim ve daim eylesin. Allah'ın vücut ve kıdemini arz etmiştim. Bu Allah'ın var olması demek, evveli olmaması demek, evveli olmayanın ahiri de olmaz demektir. Kafirlerin maddeye, enerjiye, ezeliyet ithafına atfetmesine mukabil biz ezeliyeti ve ebediyeti Allah'a veriyoruz. Esasen ezeliyet ve ebediyet Allah'ın şiarıdır, Allah'ın vasfıdır, Allah'ın sıfatıdır. Kıdem, beka Allah'ın sıfatıdır. Biz versek de vermesek de Allah kadimdir. Biz versek de vermesek de Allah bakidir. Bununla beraber gönüllerimize konan gubarı silmek için bu delilleri arz ediyorum. Burada şunu da arz edeyim. Sizin şimdi burada dinlediğiniz, daha sonra dinleyeceğiniz, başkalarından da dinleyeceğiniz, kainattan alacağınız, kendinizden alacağınız bütün manalar, bütün hakikatlar, bütün deliller sadece kalbinizde kendisini size hissettiren Allah inancına, Allah marifetine konan tozları süpürmek içindir bunlar. Bütün bu arz edilen deliller, gökleri ve yeri elinde tutan, kudret ve kuvveti mesafe bakımından ışık hızlarıyla ölçülmeyen, ancak namütenahi sözüyle kendisini anlatmaya çalıştığımız, vacibül vücut diye tarife çalıştığımız Allah'ı anlatma mevzuunda hiçbir şey değildir bunlar. Yalnız bunlar bizim bakımımızdan mühimdir. Sınırlı olan bizlerin, sınırlı kalplerine, sınırlı olarak konan tereddüt ve şüpheleri izale etmek için işte bu delilleri arz ediyoruz. Yani deliller Allah'ı göstermez, deliller Allah'ı ispat etmez. Allah ispat edilmeden çok yüksektir. Zira o şiddeti zuhurundan gizlidir. Kainatta onun daim, ezeli ışığı vardır. Kesik kesik olmadığından ötürü görmemekteyiz. Bir yeri geldiği zaman bu hususu inşallah arz etmeyi düşünüyorum. Her yer bütün onun tecelli cemaliyle cilvelendiğinden biz onu göremiyoruz. İşte kalbimizde Allah'ın derc ettiği bu marifet ve muhabbet istidadı üzerine konan bu barı silmek için bu delilleri arz ediyoruz. Yoksa ezeliyet ve ebediyeti Allah'a vermeden kainatta ilmi hiçbir hakikat anlatılamaz. İlmi hiçbir kaide sağlam, esaslı bir şey üzerine oturtulamaz. Onun için ezeliyet ve ebediyet Allah'ın lazım-ı gayri mufarikıdır, kadim sıfatlarıdır. Yalnız biz burada maddenin ezeli olmadığını arz ettik. Bu maddeci asırda, maddecilik bir hastalık gibi, taun gibi, mütemeddin, mütedeyyin kimselerin kalbini dahi işgal ettiği bir zamanda, lüzum hissettiğimiz için bunu anlattık. Anlatanların sözlerini daha doğrusu naklettik. Allah anlatanları rızayı uzmasına mazhar eylesin. Bizi de o işin laklakiyatını yapmış fakat o yolda olmuş kimseler arasında mükafat-ı uhreviye ile mükafatlandırsın. Bunları anlatmakla daim ve kaim eylesin. Madde ezeli olamaz dedik. Bunu bir termodinamiğin ikinci kanunuyla arza çalıştık. Madde ezeli olsaydı şimdiye kadar kainat milyar defa milyarlarca sene evvel çoktan sönmüş gitmişti. Her şey aynı seviyede enerjiyle, hararetle dolmuş olacaktı. Bu ilmi tecrübelerle elde edilen bir kanundur. Bu hususta az mütalası olan bunu bilir. Ben de bir hafta evvelki derste bunu avam lisanıyla arz etmeye çalışmıştım. Atomların çekirdekleri etrafındaki elektronların hareketi de
maddeye ezeliyet verildiği zaman izah edilmesine imkan yoktur. Bunu da yine avam diliyle arz etmeye çalıştım. Onlar da gösteriyor ki madde sonradan yaratılmıştır. Bir üçüncü delil olarak da bizim güneşimiz gibi kainatta yüzlerce, binlerce güneşler var, milyonlarca, milyarlarca güneşler sistemleriyle hareket etmektedir. Bütün bu güneşler saniyede şu kadar hararet kaybetmekte, binaenaleyh kütle ağırlığından da bir şeyler kaybetmektedir, bütün güneşler kaybetmektedir. Şimdiye kadar bunlar bu kütlelerinden kaybettikleri harareti ezelden beri devam geldiğinden şimdiye kadar çoktan bunlar da sıfıra incirar etmiş olacaklardı. Eğer bir şey ezel olsaydı ebedi olacaktı. Ezel demek herhangi bir uzun zamanın başı demek değildir. Ezel demek sonsuz zaman demektir. Maddeye sonsuzluğu verdiğiniz zaman tükendiğini göreceksiniz. Öyleyse maddenin de ötesinde, enerjinin de ötesinde, atomun da ötesinde, termodinamik kanunun bize gösterdiği hakaikin de ötesinde her şeyin kendisine dayandığı bizatihi bir kuvvet vardır. La havle ve la kuvvete illa billah ile kendisini bize tanıttıran Allah ezeli olduğu için ebedidir. Ma sebete kidemuhu imtena ademuhu hakikati bunu anlatmaktadır. Allah kadimse o yok olmayacaktır. Maddenin yok olması gösteriyor ki madde kadim değildir. Allah'ın daima her şeyi kayyumiyetiyle elinde tutması gösteriyor ki kadim Allah'tır. Madde Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'la da kaim değildir. Madde Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'ın kayyumiyetiyle devam etmektedir. Madde Allah'ın dış görünüşü değildir. Panteistin düşündüğü gibi, Neoplatonistin düşündüğü gibi bu da ayrı bir şirktir. Bizde tasavvufçu böyle düşünse dahi şirktir. Madde sonradan yaratılmıştır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah maddeyi de yoktan var etti. Nasıl var etti? Allah olduğu için var eder, buna akıl almaz. İlk hilkat mucizevidir, cebridir, beşerin anlayacağı keyfiyette değildir. Kafirler bu kabil şirke düşmese bile çok müminler bu kabil şirk içindedirler. Allah haşa ve kella eşyanın batını maddeye de zahiri Allah'ın zahiri demek suretiyle kafirlerden başka bir şirk içine düşmektedirler. Allah maddi manevi kafire ait mümine ait şirklerden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu derste arz ettiğim Cenab-ı Hakk'a ait iki sıfatı da kafanın bir tarafına yerleştirelim. Vücut ve kıdem. Kıdem oldu mu bekası da var. Öyleyse vücut, kıdem, bekayı hep beraber görmüş oluyoruz. Allah'ın üç sıfatını mevcudiyetiyle beraber, mevcudu meçhul olmasıyla beraber müteala etmiş oluyoruz. Bugünkü derste Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı üzerinde, tabii vücuduyla beraber ve irade sıfatı için tali derecede gördüğümüz, müteala edebildiğimiz ilim sıfatını da görmüş olacağız. Böylece hem Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, hem bu sıfatların altında tecelli eden esmasını, hem de varlığını müteala edeceğiz. En lezzetli şey, Halik-i Kainat adına müteala edilen şeydir. Amerika'nın yeri ve keyfiyeti, menabi serveti değil. Falan yerde bir barajın keyfiyeti, çalışması, enerji istihsali değil. Bütün barajların, bütün enerjilerin menbaı, onun hazinesinde olan Cenab-ı Hak hakkında mütealada bulunuyoruz. Onun hakkındaki mütealanın en sönüğü yanında, en parlak şeyler çok sönük kalırlar. Çünkü o göklerin ve yerin nurudur. Her iki derste arz ettiğim gibi Allahu nurus semavati vel ard. Meselu nurihi kemişkatin fiha misbah ayeti bu hakikati bize ifade etmektedir. Allah'ın irade sıfatını nasıl anlatacağız? İrade sıfatının ışığı altında vücud-i ilahiye nasıl bakacağız? Ve irade sıfatında onu müteala ederken tali derecede ilmi nasıl göreceğiz? Ve bu dersten nasıl bir hisse alacağız? Onu arz edeyim. Cenab-ı Hak sadece maddeye ezeliyet vermemekle kendini göstermemiş. Kainatta geniş tasarrufunda da kendini göstermiştir.
Allah demeyen hiçbir hadise yoktur. Üzerinde Allah yazılı olmayan kainatta hiçbir varlık yoktur. Neyi elinize alırsanız alının, üzerinde onun adeta büyük yazılarla, keyfiyeti, hali, sıfatları, mevcudiyetiyle yani Allah dediğini müteala ve müşahede edeceksiniz. Bunu arz edeceğim misalleriyle inşallahü teala. Neyi ele alırsanız alınız, o kendine mahsus lisanıyla Allah dediğini duyacaksınız. Bu hakikata işaret için Kur'an-ı Kerim وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ferman etmektedir. Allah'ı anmayan, Subhanallah demeyen ve bihamdihi demeyen, Subhaneke ma a'zeme şe'nek demeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz bu tesbihatı işitmezsiniz. Her şey Allah'ı tesbih eder. Tesbih eder ne demek? Allah'tan başka kainatta yaratıcı olmadığını söyler her şey. Allah'a eş ortak koşamazsınız. Allah münezzeh ve mukaddestirdir her şey. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Anlaşılmayan şeyi Allah size teklif eder mi? Anlaşılır bu iş esasen işin içine girersen, ilim yoluyla işe nüfuz edersen, ilmi benimsersen anlaşılır bu iş. Ama sen ilimden, anlayıştan, idraktan, akli yaşamadan kaçarsan, kaçınırsan anlayamazsın. İşte bu anlayamazsın sözü düşünmeden kaçanlara, taakkul etmeden kaçanlara, bilerek yaşamadan kaçanlara, hayatın mana ve mahiyetini kavrama hususunda uzak uzak dolaşanlara aittir. Allah uzak uzak dolaşmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Şunu tekrar arz edeyim muhterem Müslümanlar. Size desem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle ferman ediyor. Cuma günü 10 defa selat-ı selam okursanız melekler size 1000 tane selat-ı selam okur. Bu size bir sevap kapısı açma, Resul-i Ekrem'e nazarlarınızı müteveccih kılma, Allah'ın rızası yolunda sizi kamçılama demektir. Fakat aynı şeyi değişik bir şekilde size söylesem, aynı kanaatla o meseleye eğilmeniz icap eder. Allah'ın bir ayetini kainatta düşünseniz, o ayetten bir hüzme bir mana alsanız arı gibi, kalbinize yerleştirseniz, Allah o tefekkürle size 1000 hasene yazacaktır desem, aynı şekilde kabul etmelisiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen 1/4 insanları kainat üzerinde tefekküre sevk etmektedir. 1/4 insanları düşünceye, taakkul etmeye, hadiselerin manasını anlamaya sevk etmektedir. Şayet 6000 küsür ayeti kerime varsa Kur'an-ı Kerim'de, bütün bu ayetlerin hemen hemen 2000'i, 3000'i kainattaki hakaiki anlatmakta ve insanı tefekküre sevk etmektedir. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman görülecektir bu. O zaman Allah Celle Celaluhu manası anlaşılmayan sözleri veya bizim yapmayacağımız şeyleri bize teklif etmez, tahmil etmez, bunları bizden istemez. İstiyor ki Allah Celle Celaluhu düşünelim, tefekkür edelim, bu vadide de sevap kazanalım. Burada şu noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Şimdiye kadar duyduğumuz şeyler bize sevap kazandıran şeyler olarak şu andan sonra, şu anda, bundan sonra daha başkaları tarafından duyacağımız sevap kazandırıcı şeylerden tamamen başkadır. Selat-ı selam okuyacaksın, manasını düşünerek okuyacaksın. Allah diyeceksin fakat Allah zatıyla nasıl Allah Celle Celaluhu, sıfatlarıyla nasıl Allah Celle Celaluhu, keyfiyeti bizim için meçhul fakat asarıyla onu görmeye çalışacak, o zaman da böyle sevap kazanacaksın. Gezerken sevap kazanacaksın dedim, otururken sevap kazanacaksın, yatarken sevap kazanacaksın, ağzını kapasan hiçbir şey demesen yine sevap kazanacaksın. Düşünüyorsun çünkü Allah namına Celle Celaluhu, tereddütlerin, şüphelerin başını eziyor, şeytanın kalbine girmesine meydan vermiyorsun. Tereddütlerin kalbine girmesine meydan vermiyorsun. Bir bu noktadır meselemiz. İkinci nokta şudur. Allah'ın yarattığı kainattan hüzme hüzme elde edeceğimiz malumatlar sanki dinin ruhuna yabancıymış gibi uzun zaman ve uzun asırlar camiden, cemaattan uzak tutulmuştur. Bu bizim irfansızlığımıza verilmelidir. Bilemedik ki size anlatalım bunları. Binaenaleyh asıl ilim ve irfan, yani kainatın manası camideki cemaate anlatılmalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu
Kur'an'ında kainatı müminlere anlatıyor. Allah'ın anlattığı şeyi mümin bilmeyecek de kafir mi bilecektir onu? Mümin bilecek, mümin coşacak, mümin o mevzuda daha fazla tamik yapmaya çalışacak. Her bulduğu şey, yeni şeyler bulma mevzuunda onun iştahını açacak, onun şevkini kamçılayacaktır. Allah şevkimizi kamçılasın. Yani ulumu ve fünunu, marifi müsbeteyi camiye getireceksin. Kalbin nasıl Allah'a imanla süslü, kalbinin dudağında nasıl Allah marifeti var, aynen öyle beynin fakültelerine, ilmin bütün fakültelerini oturtacaksın. Kalp ve kafa izdivacını yapacaksın. Kalp kafayı talak-ı selase ile boşadığı günden beri, kalp kafadan ayrıldığı günden beri müminler yüzüstü sürünmektedir. Müminin tekrar doğrulup ayağa kalkması bu kalp ve kafa izdivacına bağlıdır. Kalp kafa evlendiği zaman bundan marifeti ilahi doğacaktır ve müminlerin yüzü gülecektir. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizlere ihlas ve samimiyet ihsan eylesin. Cemaate de hüsnü istifadeler lütfeylesin, tevfikini yar etsin. Evet, kainat çıkardığı tarrakalarıyla ve kainattaki her hadise kendine mahsus lisanıyla, her varlık üzerinde Allah'a ait sikke ve turrasıyla, zerrelerden sistemlere kadar Allah'ı tesbih ve takdis etmektedir. Siz bu tesbih ve takdisin manasını anlamadan uzak kaldıkça, yani kafanızı ve tefekkür hayatınızı geliştirmedikçe, kafanızı kullanmadıkça bunları anlamayacaksınız. Bunları anlamaya çalışın, çünkü bunların altında maksadı ilahi yatmaktadır. Kainatın yaratılışındaki gaye yatmaktadır. Bunları anladığımız zaman iradeyi ilahi göreceğiz. Göreceğiz ki hiçbir şey kendi kendine hareket etmiyor, Allah'ın inayetiyle, Allah'ın lütfuyla hareket ediyor. İrade dediğimiz şey de budur, irade delili dediğimiz şey budur. Kainata baktığımız zaman onun mevcudiyetini müşahede ediyoruz. Biz varız, şu cami de var, dışarıdaki ağaçlar, ağaçların üzerinde bulunduğu zemin ve zeminin kendine tabi bulunduğu güneş ve güneşin kendisine tabi bulunduğu daha büyük sistemler, her şeyi var görüyoruz. Kimisini gözümüzle görüyoruz, kimisini teleskoplarla seyrediyoruz, bazı varlıklar var ki onlara da mikroskopla bakıyoruz. Daha göremediğimiz şeyleri ileride elektron şualarıyla veyahut da X ışınlarıyla görmeye çalışacağız. Belki de görülüyor ve biz bugün bunları tahayyül ediyoruz. İnşallah ileride daha dakik, daha ince ve daha uzak sanat-ı ilahi müşahedeye Allah imkan bahşedecek, seyredecek ve kendimizden geçeceğiz. Allah'ın azameti, büyük tasarrufu karşısında. Bu geniş kainat ya Allah tarafından yaratılmıştır ki müminlerin itikadı bu merkezdedir. Siz de bunu göreceksiniz. Veya bu kainatı daha evvelki derste bahsini ettiğimiz zerreler, atomlar var etmiştir. Bu safsatadır, kimse bunu kabul etmez. Cansız, camit, başıboş atomların, zerrelerin bir araya gelip kainat yapmaları asla düşünülemez. En az mantığı olan insan dahi bundan ürker, nefret eder, kaçar. Veyahut da kainattaki her hadise bir rastlantı neticesi, tesadüf neticesi meydana gelmiştir diyeceksiniz. Evvelki şık kanaatımız olması itibariyle onu alıp teşrih etmiyoruz. İkinci şıkka safsata dediğimiz için üzerine basıp geçiyoruz. Üçüncü mesele geliyor ki her şey bir rastlantıyla, bir tesadüfle olmuştur meselesi. İşte bunu tahlil ettiğimiz zaman bunun altından da irade-i ilahi çıkıyor. Nasıl maddenin sonradan yaratılmış olması mevcut ve kadim olan Allah'ı bize anlatıyor, öyle de kainattaki nizam ve intizam, harekat ve tahavvülatın bir ölçüde Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin hem mevcudiyetini hem de iradesini gösteriyor. Meseleyi müsamahalı gibi ele alalım, şıkkı muhalifi de size arz edelim. Tesadüf bazen mümkün görünür gibi olur. Hadiselere baktığımız zaman bazen mümkün görürüz onu.
Fakat bazı ahval olur ki tesadüfü orada mümkün görmek, müsbet ilimlerle karşı karşıya gelmek demektir. Tesadüfü orada mümkün görmek, birden 10'a kadar sayıları bilmemek, her sayının yerini tayin edememek, her sayının diğer sayıyla münasebetini anlayamamak demektir. Ki bu da ilk mektebe dahi gitmemiş bir çocuğun nefret edip kaçacağı bir husustur. Size tesadüfün mümkün olduğu ve muhal olduğu bazı misalleri sıralayayım. Şurada olur, şurada da olmaz. İçinde bulunduğumuz cami bir kısım taşlardan, mermerlerden, sıvadan, eski yapılarda taşları tespit için kullanılan Horasan'dan yapılmıştır. Bu caminin içine giren herkes bu camiye baktığı zaman ya bunu bir kısım tabii hadiselerin sevkiyle bir rastlantı neticesi meydana geldiğini söyleyecektir veyahut da diyecektir ki bu bir mimar tarafından yapılmıştır. Bu caminin bir tarafında dikkatinizi rica ediyorum. Üst üste konmuş 3 tane rahlenin mevcudiyetini görsek, bu rahlelerden bir tanesi altta üzerinde 1 numara yazılı, ikincisinde 2 numara yazılı, üçüncüsünde 3 numara yazılı. Camiye girdiğimiz zaman orada eli kolu bağlı, gözleri görmeyen, aciz bir çocuğun mevcudiyetini müşahede etsek. Ve sonra biz 2 adam aramızda münakaşaya tutuştuk. Acaba bu rahleleri sırasına göre 1 numaralı altta, 2 numaralı üstte, 3 numaralı en üstte kim sıraladı desek, münakaşaya girişsek. Arkadaşlardan bir tanesi dese ki, bunu şurada eli kolu bağlı şu çocuk koymuştur. Öbürü de dese ki hayır, bunu gözleri gören birisi koymuştur. Neden? Çünkü 1 numaralı rahlenin altta bulunması lazım. Onun alta konması, 2 rakamlının ortada, 3 rakamlının üstte bulunması ancak gözü gören, elleri açık olan birinin yapabileceği bir şeydir. Fakat siz burada az dahi olsa olabilir diye rastlantıya bir ihtimal verebilirsiniz. Tesadüfe bir ihtimal verebilirsiniz. Rahleleri üst üste çoğaldıkça tesadüf de o nispette azalmaya başlar. Tesadüfler matematikte rakamların yükselmesiyle ters orantılıdır diyorlar. Maküsen mütenasip diyorlardı eskiler buna. Rakamlar ne kadar yükselirse tesadüf, rastlantı nispeti o kadar azalmaya başlar. Rastlantılarda böyledir. 6 tane rahle olduğu zaman 6 rakamlı, tesadüf biraz daha payını kaybetmeye başlar. 10 tane oldu mu biraz daha kaybeder. 100 tane olursa tamamen kaybeder. Bu rahlelerdedir. O zaman münakaşaya tutuşan bu 2 insandan, hayır bunu elleri açık, gözleri gören bir insan koymuştur. Davayı kazanmaya başlar. Evet bunun sözü doğru. Gözleri görmeyen bu insan, gelişi güzel rahleleri atmakla bu rahleler bu vaziyette arz-ı endam edemezlerdir. Camiye intikal ettiğimiz zaman da aynı şeyi göreceğiz. Bir rüzgar mermerleri sürüklemiş buraya getirmiştir. Bir başka rüzgar da onları üst üste koymuştur. Bir başka rüzgar da taşları baş başa getirmiş, kubbede baş başa vermelerini temin etmiştir. Bir başka rüzgar da bir yerden kireci kaydırmış, başka bir yerden de suyu kaydırmış, başka bir yerden de bir kısım yumurta aklarını kaydırmış, derken Horasan'ı yapmış, taşların birbirine tespit edilmesini temin etmiş. Başka bir rüzgar da demirleri getirmiş, kurşunu bir şey yapmış, demirlerle, kurşunlarla o taşların birbirine tespitini temin etmiştir. Dediği zaman siz peşi peşine bu bir sürü rastlantıya asla ihtimal vermezsiniz. Hatta sizin gibi düşünen kimselerin böyle bir şeye ihtimal vermesi değil, bir çocuk da ihtimal vermez. Hatta daha aşağıya gideyim, 4 ayağı üzerinde emekleyen birisi şayet bir parça şuura muvakkaten sahip olsa böyle bir manzara karşısında ürkecek, kaçacak ve buna ihtimal veren insanlara o da insan demeyecektir. Caminin, taşlardan ibaret olan caminin kendi kendine yapılmasını kabul etmeyeceksiniz. Demek ki bazen tesadüfün bir yeri vardır. Sokakta gittiğiniz zaman da bir arabanın arkadan gelip size çarpmasına tesadüf diyebilirsiniz. Şunu da hemen arz edeyim antiparantez, ben bunların hiçbirisine tesadüf demiyorum.
Şuraya konan tek rahlenin dahi mevcudiyetine tesadüf demiyorum. Çünkü o dahi bir iradeli birisi tarafından konmuştur. Şu sarığın buraya kendi kendine böyle muntazam konmasını ihtimal verilemez. Ben elimle aldım, bunu buraya koydum. Hatta bugünkü cereyan eden bir meseleyi size arz edeyim. Kendi cübbemi kendim elime aldım, sarığımla beraber götürdüm. Ve akşamda kararlaştırdım onları, naylon torbanın içine koydum, getireyim diye yanı başıma koydum. İş tesadüfe havale edildiği için yolu yarı ettiğimiz zaman anladım ki ben onları orada unutmuşum. İşte bugün sarıksız vaaz etmemin manası, mahiyeti de bundan ibarettir. Sadece tek hadise, şuurlu bir insan üzerinde tesadüfe bırakılsa, böyle açıklar, böyle gedikler meydana gelir. Ya bu hadiseler birbirine bağlı birkaç tane olursa, tesadüfe ihtimal vermek cinnet ve cinayet işi olur. Evet, yolda yürüyoruz. Bir araba geliyor, arkadan bize çarpıyor. Buna bir ihtimal tesadüf diyebilirsiniz. Bir ihtimal tesadüf diyebilirsiniz. Fakat şöyle düşünelim bunu. Araba size gelip çarpmadan evvel başka bir çocuğun hemen onun önüne geçmiş olması, başka bir arabanın da durmaya çalışması derken bu esnada iki arabanın birbiriyle vuruşması, buna da bir ihtimale göre tesadüf diyebilirsiniz. Bir başka mesele diyeyim. Yine araba gidiyor, arabayı caddede yürütün. Yukarıdan gelen bir meteor aynı anda arabanın önüne düşüyor. Gelen arabaların ikisi de birdenbire hemen duruveriyor. Durduğundan mirenleme neyse bir tarafa devriliyor. O zaman biraz tesadüf uzak göreceksiniz. En mütemerrit dahi diyecektir ki, arabanın oraya geldiği esnada tam meteorun gelip önüne düşmesi, iki arabayı birbirinden ayırması, anormal bir frenlemeyi onları zorlaması, alt üst olması pek tesadüfe verilemez. Bir başka şey daha diyeyim. Bu arabaya binecek yolculardan bir tanesi de o gün, arabaya binmek için koşmuş gelmiş fakat arabaya yetişememiş. Onun için arabadakilerin hepsi öldü fakat o geride kaldı. O zaman tesadüf hakkını biraz daha kaybedecektir. Biraz daha düşüneceksiniz. O arabayı kullanan adam, şoför o gün birisine küfretmiş, birisine hakaret etmiş, Allah'ı da inkar etmiş, öfkeyle arabaya binmiş. Bu hadise olduğu zaman siz kendi kendinize doğru böyle olması Allah'ın iradesiyle ve kuvvetiyledir diyecek, tesadüfün payını biraz daha azaltacaksınız. Bunun gibi biz daima bir kısım hadiselerle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunların bazısında tesadüfe yer verdiğimiz halde fakat bazısında tesadüfe hiç hak tanımıyoruz. Bu hususu daha ariz, tamik için bir kısım müşahhas misaller arz edeceğim. Fakat bu misaller biraz kitap müteala etmemişler için belki yorucu olacaktır. Fakat beni mazur görsünler. Bir matbaa düşünelim muhterem Müslümanlar. Bu matbaada yarım milyon harf bulunuyor. Matbaa harfleri demirdendir ve bunlar belli kalıplar ve kutular içine yerleştirilmiştir. Mürettipler matbaada bu harfleri alırlar, tap edecekleri kitap veya ceride nasıl tap edilecek, neler yazılacak sıralarlar, dizerler matbaada bir şeyler olur. Kitaplar basılır, gazeteler basılır. Yarım milyon harfi, demir harfi bulunan bir matbaa düşünelim. Bu matbaanın mevcudiyetini ben de biliyorum. Bana gelip bir hadiseyi haber verecek, sonradan gelip haber verecek bir arkadaşım da biliyor. Arkadaşım gelip bana diyor ki, arkadaş biliyor musun? Bir rüzgar esti, o matbaadaki kalıplar döküldü, harfler meydana çıktı, gelişi güzel 10 tane kelime oldu. İhtimal vermezsiniz ama fakat muhtemeldir, olabilir. Yarım milyon harften 10 tane kelimenin meydana gelmesine ihtimal verebilirsiniz. Fakat bu kelimeler gelişi güzeldir. Bir tanesi ben, bir tanesi taş, bir tanesi kaya, bir tanesi ağaç, bir tanesi cam kozalağı. Münasebetsiz kelimeler. İhtimal verebilirsiniz. Fakat arkadan biri gelse dese ki arkadaş, bu yarım milyon harf devrildi, döküldü, rüzgar devirdi bunları. Fakat bu yarım milyon harften 10 tane cümle meydana geldi. Acaba dersiniz. Cümle demek mana ifade eden şeylerdir. Ben İzmir'den kalktım, Manisa'ya geldim. Gelirken sarığımı, cübbemi unuttum. Böyle basit 10 tane cümle dahi olsa, hayır dersiniz, imkan yok. Rüzgarın devirmesi, harfler devrilmiş, o harflerin böyle gelişi güzel sıralanması, bu 10 tane cümleyi asla bir araya getiremez dersiniz.
Fakat yine de olabilir belki dersiniz. Yine de olabilir. Muhali vazıh değil bu. Fakat üçüncü adam gelse size dese ki, bu yarım milyon harf devrildi, hiçbir harf heder olmadan hepsi kelimelerle manzum bir kaside meydana getirdi. Öyle bir kaside ki, Kabe'nin duvarına atılan Lebid'in, Ümrül Kays'in kasideleri onun yanında çok sönük kalır. Bu yarım milyon harften hiçbir izahı olmadı. Rüzgar serpiverince nasıl olduysa bir araya geldiler ve bu kasideyi meydana getirdiler dediği zaman siz diyeceksiniz, evvelkilerine insafım ifadesi ihtimal versem dahi fakat bunu kabul etmem esasen bütün safsadiyatı kabul etmem demek olacağından reddedeceksiniz onu. Çok açıktır mesele, çok vasıftır. Bu ne anlatıyor bize? Bu şunu anlatıyor muhterem Müslümanlar. Bir, burada ihtimal hesaplarına göre bir ölçü vardır. Birbirini takip eden, dikkat buyurun, birbirine bağlı, çeşitli keyfiyetlerle bir araya gelen 10 rakamın sırasıyla dikkat edin birbirini takip etmesinde ihtimal hesaplarına göre 10 milyarda bir ihtimaldir senin istediğin şeklin meydana gelmesi. Yani 10 rakamından bir bina yapsan, birinci rakam altta olsa, 10. rakam en üstte olsa, bunların sırasıyla dizilmesi tesadüfe göre 10 milyarda bir ihtimaldir. 10 milyar defa böyle olacak, belki bir kere öyle olur. Bu rakamların sayısı 12'ye çıktığı zaman da mesele biraz daha büyüyecek, o zaman 1000 milyarda bir ihtimal olur bu. 12 rakamdan bir bina yaptığın zaman ihtimal hesaplarına göre 12 rakamdan bina yapıyorsun. Binanın temelinde bulunan taşın adı 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3. Sırasıyla bunları gelişi güzel atacaksın. Bunların sırasıyla yerlerini alması 1000 milyarda bir ihtimaldir. Bu taşların sayısını 22'ye çıkardığınız zaman 1000 milyar defa 1000 milyarda bir ihtimaldir. Binaenaleyh bu kadar korkunç rakamlarla ifade edemeyeceğimiz ihtimallerden bir ihtimal ile sadece 22 taşlı bir bina yapman bu kadar muğlak, bu kadar karışık olursa ya yarım milyon harfin böyle bir kaside meydana getirmesi nasıl karışık olmaz onu senin insafına havale ediyorum. Bütün bunlar hepsi birer misaldi. Bu misaller bize şunu gösteriyor. Kainatta meydana gelen taş, ağaç, toprak vesaire. Bunlar ya Allah tarafından yaratılmıştır, ya atomlar anlaşmış, kafa kafaya vermiş, meydana getirmiştir veya rastlantı olarak böyle olmuştur bunlar. Tesadüfen böyle olmuştur. İşte bu misalleri anlatmakla tesadüfün ne demek olduğunu size anlatmış oluyorum. Tesadüf olur mu, olmaz mı? Bunu arz etmiş oluyorum. Şu kürsünün, sadece bu kürsünün buraya konmasına tesadüf derseniz, yarım milyon harfin rüzgar tarafından devrilmesiyle bir kaside meydana getirmesini de kabul edin. Kaldı ki bu kürsünün içine bir minder konmuş, bu da ayrı bir irade ister. Bir de sarık konmuş, bu da ayrı bir irade ister. Bir de insan oturmuş, bu da ayrı bir irade ister. Bütün bunların hepsini tesadüfe vermek, müsbet fünunla karşı karşıya gelmek demektir. Cenab-ı Hak müminlere basiret ihsan eylesin, tefekküre sevk eylesin. Bu misal bize neyi anlatıyor? Meseleyi tamik ediyorum. İnsanın en küçük parçası hücresidir. Hücre Arapçada oda demektir. Bu kelime salon demektir. Bu kelime aynen Arapçadan bize geçmiş, biz artık insanın odaları mesabesinde olan insanın parçacıklarına hücre diyoruz. İnsanın en küçük parçası, atomun parçaları ise şayet, elektron, proton, nötron ise, moleküller ise sonra, protein dizileri ise, bütün bunların meydana getirdiği canlı küçük parçasına da hücre diyoruz. Bir oda gibidir. Allah bu insan abidesini bu hücrelerden yapmıştır. Adeta müdevver bu hücreler şöyle yan yana gelir, senin vücudun bu parçacıklardan yapılmıştır. Bunları anlaştırmış, uzlaştırmış, bir vücut yapmış, büyük bir hücre gibi Allah Celle Celaluhu sanatına seni ayna yapmıştır. Bu hücrelerin yan yana gelmesinden mikroskopla bakıldığı zaman, elektron mikroskopla bakıldığı zaman
koca koca pencere gibi hücreler görünür, kitaplara resimlerini alırlar ve bu hücrelerin aralarında boşluklar müşahede edilir. Bu boşluklardan biz terimizi dışarıya atarız, mesamat diyoruz, delikler diyoruz. Bu boşluklardan maye halinde vücudumuzu alkol vesaire gibi sürdüğümüz şeyler vücut tarafından emilir, kana karışır, boşluklar koymuştur Allah Celle Celaluhu. Hücrenin temel yapısında bazı şeyler kullanmıştır. Allah'ın kullandığı bu şeyler, Allah'ın bina ettiği bütün binalarda kullandığı aynı malzemedir. Azot kullanmış, karbon kullanmış, kükürt kullanmış, hidrojen kullanmış, oksijen kullanmış, fosfor kullanmış, kalsiyum kullanmış Allah Celle Celaluhu. Bunların bazısını havada teneffüs ediyoruz biz. Hava çeşidinden olan şeylerini. Bazılarını yiyoruz gıdalarla, tırnaklar halinde veya kemiği takviye halinde kendisini gösteriyor, kireçlerdir bunlar. Bazılarını tuz halinde alıyoruz. Vücudumuzdaki en küçük parça bundan olduğu için, vücudumuzun yapısı da budur bizim. Şu cami nasıl taşlardan yapılmıştır, ayrı ayrı taşlardan. Fakat hepsi taştır bunların. Allah'ın bizim vücudumuzda kullandığı her şey de atom dediğimiz şeylerden, atomların meydana getirdiği bu moleküllerden ibarettir. Dikkat buyurun buraya. Bu 5-6 tane şeyi veya 6-7 tane şeyi Allah Celle Celaluhu bizim küçük odalarımızı, arz ettim ya odayı, o küçük odalarımızı kurmada kullanmıştır. Bu odaların kullanılmasında kullanılan bu 6-7 tane şey bir kısım protein dizileri meydana getirir. Yani vücudun temel yapısı protein diyoruz. Sütün içinde bulunan şey, balıkta, ette vesairede bulunan şey, yumurtada bulunan şeydir ki insanın vücudunun temel gıdasıdır. Protein diyoruz. Allah Celle Celaluhu tesbih taneleri gibi birbirine dizilmiş protein dizilerinden bu hücreleri meydana getirmiş. Hücreye ayrı zaman canlıyı anlatırken yeniden girip avamlaştırıp anlatmaya çalışacağım inşallah Teala. Fakat bugün şunu arz ediyorum. Bu protein dizileri insanın hücresinin temel yapısıdır. Her dizide pek çok sayıda protein şeyleri vardır. Cüzleri diyeyim, parçaları vardır. Dikkat buyurun, tek bir protein, bir cüz protein içinde 40.000 tane atom vardır. 40.000 tane atom. Ama atomlar o kadar küçüktür ki 10 milyon tanesi bir araya gelse böyle uzunlamasına dizilse 1 milimetre kadar ya eder ya etmez. O kadar küçüktür. 10 milyon tanesini dizsen 1 milimetre kadar yeri doldurmaz. İşte bu küçük atomlardan tek protein parçasında 40.000 tane vardır. Ne demektir bu? Bu 40.000 tane atom bir araya gelecek, anlaşacaklar, öyle bir vaziyet alacaklar ki orada senin vücudunun küçük bir parçası, protein parçası meydana gelecek. Bunu anlamanız için şöyle bir misal arz edeyim size. 40.000 kişilik bir ordu düşünün. 40.000 kişilik askerlik yapmışsınız. Bu orduya bir kumandan düşünün. Bu kumandan orduya bir emir veriyor. Diyor ki, benim emrimi duyan, emrimin kendisine ulaştığı anda benim hoşuma gidecek elbiseyi giyecek, beni memnun edecek silahı omuzuna alacak, düşman için çok tehlikeli olacak kamayı beline bağlayacak ve ayakkabılarını ayağına takacak, askerle diğer askerle de aralarında bir ayrılık olmadan mangasında, taburunda yerini alacak dese. Dağdan, kayadan, dereden, tepeden, köyden, kentten, şehirden, kasabadan bütün askerler kumandanın emrine ittiba ederek bir araya gelmeye çalışacaklar. Harp ilan edilmiş, 40.000 kişiden müteşekkil bir ordu meydana geliyor. Fakat emirler karışık biraz. Diyor ki herkes beni hoşnut edecek elbiseyi giyecek, öyle silah kuşanacak, öyle ayakkabı takacak. 40.000 kişi bir araya geldiğinde mangalarda yerini almasını bırakalım. Kendi kendine alayda yerini almasını bırakalım. Taburda yerini almasını bırakalım. Tümen'de, Tugay'da yerini almasını, Kolordu'da yerini almasını bırakalım. Bir araya geldiklerinde göreceksiniz,
kimisinin başında bir yeşil bağlı, kimisinde bir kırmızı allı valalı bir şey var, kimisi beline bir kuşak bağlamış, kimisi acayip ayakkabı giymiş, kimisi evdeki ekmek bıçağını beline sokmuş, kimisi bir kama bağlamış, kimisi mavizerle gelmiş, kimisi bilmem güdümlü neyle gelmiş, karma karışık kozmopolit bir ordu teşekkül edecektir. Neden böyle oluyor? Çünkü kimsenin kimseden haberi yok. Halbuki dikkat buyurun, bunların şuurları var. Kumandanın belki hoşuna giden şeyi de anlamış olabilirler. Tayin etmeleri de mümkündür. Bununla beraber teker teker baştan anlaşılamadığı, konuşulamadığı, bir fabrikadan çıkmadığı için bu ayrılık gayrılık olacaktır haliyle. Böyle gayri muntazam bir ordunun ordu teşkil etmesi, kolordu teşkil etmesi, tümen teşkil etmesi, bunun içinde kendilerine göre kimisinin piyade, kimisinin topçu, kimisinin tankçı olması, kimisinin güdümlü mermi atması, füze atması vesairesi, kimisinin muhabereci, kimisinin haber merkezci, kimisinin telemprümörcü olması, bütün bu karma karışık şeyler meseleyi o kadar karıştırır ki içinden çıkılmaz bir hal alır. Şuurlu insanların bir araya gelip 40.000 kişiden müteşekkil bir ordu teşkil etmesi böyle muamma olursa 40.000 tane şuursuz atom bir araya gelecek, anlaşacaklar. Bir çorba olalım, bu çorbanın adı proteindir. Ta bizim gibi başkaları da çorba olsun, bir protein dizisi meydana gelsin, hücrenin bir parçasını teşkil edelim. Düşünmeleri o kadar safsata ve akıldan uzaktır ki, o ordunun mükemmel toplanmasına ihtimal vermeyen bir insan, 40.000 tane atomun bir araya gelerek böyle bir proteini teşkil etmesine ihtimal vermemelidir. İşte bu noktayı nazardan, İsveçli meşhur riyaziyeci yani matematikçi Teşarz diyor ki, bir tek proteinin, dikkat edin, bizim istediğimiz şekilde bu bir tek proteinin dizinin değil, meydana gelmesi, yani şu 40.000 tane atomun bir çorba olması hücrede, bir yemek olması, ihtimal hesaplarına göre 10 üstü 160'a madrup, okunmaz bu rakamla ancak anlatılabilecek bir rakam içinde ifade edilen ihtimallerden bir ihtimaliyle olabilir. 10 üstü 160, okunmaz bu rakam. Yeryüzündeki kumları sıfır yapın, önüne bir rakam koyun, bu rakamın yanında küçük kalır. Bu kadar ihtimallerden ancak bir ihtimal ile bu tek protein teşekkül edebilir diyor. Leconte Denoy diyor ki, insan sadece bir proteinden ibaret değil. Yığın yığın proteinler tesbih tanesi gibi bir araya geliyor ve insan hücresini teşkil ediyorlar. Görüyorsunuz daha hücreden dışarıya çıkamadık. İnsan hücresini teşkil ediyorlar. Tek bir protein dizisi birkaç tane değil. RNA faslındaki değil, DNA faslındaki değil, sitoplazmadaki değil, çekirdeğin içindeki değil. Sadece hücrenin içinde bir tek protein dizisi. Bunun meydana gelmesi için o da ihtimal hesaplarına göre şu rakamı söylüyor. 10 üstü 243 ihtimalden ancak bir ihtimal ile olabilir. Bu rakam evvelkine nispeten hiç okunmaz. Hiç okuyamazsınız. 10 üstü 243 diyor. Okunmaz bu rakamla. Bu ihtimallerden bir tek ihtimal ile ancak olabilir diyor. Tesadüf, rastlantı dediğimiz zaman meseleyi böyle kavramamız gerekiyor. Şimdi bakın, dikkat edin, insan bir protein dizisi de değildir. Ya hücrenin diğer elemanlarını ele alırsak, iyice mesele karışacaktır. Hücreleri baş başa verdirirsek, mesele tamamen allak bullak olacaktır. Hayat meselesinin Allah'ın hayy-i kayyum olmasına delaleti cihetini arz ederken, bunu yeniden arz etmeyi düşünüyorum. Hem orada daha başkalarına söyleyecek sözler de var. Cenab-ı Hak imkan bahşetsin, hakikati konuşmaya muvaffak kılsın. İnşallah Teala tevfikini yar etsin. Demek ki muhterem Müslümanlar, her bir zerre, eski zerre diyordu. Zerre Arapçada atom demektir. Vacibül vücuda iki veçile delalet ediyor. Bir atom şuursuz olduğu halde kendisine yüklenen bu ağır vazifeleri rahatlıkla yapması gösteriyor ki bu zerre kendi kendine yapmıyor. Bu işleri yapan Allah vardır Celle Celaluhu. Tek başına bir atomun başka atomla anlaşması, onun başkasıyla anlaşması,
40 binin bir araya gelmesi, ittifak etmeleri, hücre için lüzumlu olan bir protein parçasını meydana getirmeleri, zerrenin gücüne, kuvvetine, ilmine, iktidarına verilecek şey değildir. Kaldı ki biz o zerrede, atomda ne güç, ne kuvvet, ne ilim, ne irade, ne sam, ne de basar. Hiçbirini düşünmüyoruz, hiçbirine yer vermiyoruz. 2. Her bir zerre, kainatta kendisiyle beraber olan hadiselerle münasebet kurması meselesi vardır ki, dikkat edin, havadaki bir zerre, bütün kainattaki hadiselerle münasebettardır adeta. Şayet televizyon resimlerini aksettirecek de o zerre başka zerrelerle anlaşacak, o televizyon resimlerini sizin televizyon ekranına aksettirecektir. Şayet elektromanyetik dalgalar halinde telsiz seslerini başka bir tarafa aktaracaksa, o zerre orada da aynı vazifeyi alacaktır. Aynı zerre göreceksiniz, bir çiçeğin içine girme vazifesiyle tavsif edilmiş göreceksiniz onu. O vazifeyi de yapacaktır. Siz sesinizi elektromanyetik dalgalar haline getirmeden doğrudan doğruya havadaki titreşimlerle karşı tarafa intikal ettirdiğiniz zaman bu defa o zerre sizin sesinizi intikal ettiren bir rükün olarak vazife alacaktır. Bir zerre 1000 işi birden yapacaktır. Yani başını hareket ettirdiği zaman iş yapan, kolunu hareket ettirdiği zaman ayrı bir iş yapan, ayağını hareket ettirdiği zaman ayrı bir iş yapan insan gibi 100 işi birden yapacaktır. Halbuki dikkat buyurun, zerreye bu işleri vermek demek, Allah'ın sıfatlarını vermek demektir. La yushghiluhu şey'un an şey'in ve la yemna'uhu şey'un an şey'in. Bir şey bir şeye mani olmaz. Bir şey onu başka bir şeyden alıkoymaz. Bir şeyi görmesi başka bir şey görmesine mani olmaz. Bir şeyi duyması başka bir şey duymasına mani olmaz. Bir şeyi bilmesi başka bir şey bilmesine mani olmaz. Bunlar Allah'ın sıfatıdır. Allah'a bu sıfatları uygun görmeyen kafir öyle bir safsata içinde ki bunları cansız atomun elektronuna, protonuna, nötronuna veriyor da Allah'a vermiyor. Evet, zerre iki veç ile Allah'a delalet ediyor. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi velakin la tefkahun tesbihahum. Her şey Allah'ı tesbih ediyor, takdis ediyor. Allah var, gayri başka bir şey yok diyor ama fakat siz işte bu arz ettiğim meseleleri bilmediğinizden zerrenin nasıl Allah'ı tesbih ettiğini bilemiyorsunuz. Cenab-ı Hak bilmeye muvaffak kılsın bizden inşallah. Tevfikini yar etsin. Daha önce arz ettiğim misalde bir amanın, bir körün rahleleri üst üste yığması veya caminin taşlarını bir körün, bir amanın veya bir rüzgarın tesadüfen getirip üst üste yığması, camiyi meydana getirmesi, bunlar da yine ihtimal olabilir diye belki düşünmenin bir yeri olabilir. İhtimal verilebilir bunlara. Fakat kainattaki mesele tamamen karmakarışıktır. Kainattaki umumi meselelere geldiğimiz zaman tek bir hadiseyi dahi Allah'a vermeden o hadiseyi izah etmeye imkan, ihtimal yoktur. Burada da bir misal arz edeyim. Biraz evvel arz ettiğim gibi ben sadece naklediyorum. Tıpkı bir teyip gibi. Başkaları tarafından doldurulmuş sadece naklediyorum. Ami, sakat, kör, beceriksiz, cahil bir adam düşünün. Avrupa'daki fabrikalara gidiyor. Fabrikalara giriyor, rahatlıkla her yerde dolaşıyor. Ami, cahil, kör, beceriksiz ve kabiliyetsiz bu adam. O fabrikalarda, Ford'un bilmem neyini yapan fabrikada çok rahatlıkla o tezgahlarda iş yaptığını görüyorsunuz. Von Braun'un füze fabrikasında veya bilmem atölyesinde oraya girdiği zaman onun için lüzumlu olan şeyleri rahatlıkla yaptığını görüyorsunuz. Halbuki beceriksiz, kör, sakat, ami adam diyoruz. Gıda maddelerinden, sentetik şeylerden, onların yapıldığı yerlere giriyor, onları yapan tezgahlarda çok rahatlıkla çalışıyor. Siz bu vaziyeti gördüğünüz zaman hiç şüphe ve ihtimal artık verir misiniz ki bu sakat, kör, beceriksiz adam bu işleri kendi kendine yapıyor? Ne dersiniz? Dersiniz ki bunun bir muallimi var. Hangi işin başına giderse kulağına fısıldıyor. Elleri beceriksiz, gözleri görmüyor, ayakları sakat, bu beceriksiz adam
hangi tezgahın başına giderse, sanki o sahada ihtisas yapmış gibi bu işleri yaptığına göre, öyleyse kulağına fısıldayan birisi var bunun. Hangi işin başına giderse fısıldıyor, o işi mükemmel yaptırtıyor ona. İşte bir kör zerre, şuursuz atom, maddenin, taşın, toprağın, demirin yığıntısı, sizin kör adamınızdan daha kördür, sakat adamınızdan daha sakattır. İnsan gibi sanat abidesini meydana getiremez. İnsana şuur kazandıramaz, insanı yapamaz, kainatı teşkil edemez. Bunların arasında zerrenin kulağına fısıldayan, kanunuyla, nizamıyla fısıldayan birisi vardır. O Allah'tır Celle Celaluhu. İşte zerre Mevlevi gibi hareketiyle Allah'ın kendisine fısıldadığı bu şeyi tilavet etmektedir. Bu tilavete kulak verelim, Allah kulak vermeye muvaffak kılsın. Ve yine siz görüyorsunuz ki, gözleri görmeyen beceriksiz sakat bir adam, küçük kulübeciğinde oturmuş, o kulübenin içine bir parça taş atılıyor, bir parça kemik atılıyor, bir parça pamuk atılıyor. Sonra bakıyorsunuz kulübenin öbür tarafından şeker çıkıyor, mücevher çıkıyor, patiskalar çıkıyor, kumaşlar çıkıyor. Hiç şüpheniz kalır mı ki bu işleri bu adam yapmıyor. Kulübe basittir, adam sakattır, o kulübede tezgah yoktur, içine giren kemiktir, taştır, topraktır, öbür taraftan çıkan şekerdir, kumaştır, mücevherdir. İhtimal verir misiniz bunların orada o dolaplarla, o düzenlerle olduğuna? Vermezsiniz. Belki dersiniz ki, bu körü burada istihdam eden birisi vardır. Bu kör ve şuursuzu burada, bu şuurlu işlerde kullanan birisi vardır. İşte burada beyin yapıcı şu sözü söylüyor. Senin üzerinde cereyan eden bir sürü şuurlu hadise, şuurkârâne meydana gelen o hadiseler, kendileri şuurlu olmadığından gösteriyor ki, onların arkasında bir zî-şuur vardır ki, bunlar o zî-şuurun sanatıdır. Sen bu körün, sakatın, kötürümün arkasında göreceksin ki, bunları bilen birisi var, bunları irade eden birisi var, bunların arkasında her şeyi tedbir eden birisi var. İşte o Allah'tır Celle Celaluhu. Evet, bizim ağzımıza atomlar giriyor, ekmek kırıkları içimize giriyor. Bunlar hücrelere gittiği zaman kendilerine göre vaziyet alıyorlar. İçimize taş, demir, toprak vesaire giriyor, bakır giriyor, kireç giriyor. Bütün bunlar bizim vücudumuzda faydalı, nafi şeyler haline geliyor. Zira dikkat buyurun, kainatta Cenab-ı Hak her şeyi aynı atomlardan yapıyor. Birden bir rakamıyla ifade edilen hidrojen atomundan uranyuma kadar. Birinin derecesi birdir. Bir tane elektronu, bir tane protonu vardır. İkincisinin derecesi 238'dir. Bu ikisinin arasında ne kadar atom varsa Allah kainatı bu atomlarla yapmaktadır. Halbuki dikkat buyurun, her şeyin şekli başkadır, mahiyeti başkadır, teşekkülü başkadır. Yani her şey ayrı kalıp istemektedir. Her şey ayrı tezgah istemektedir. Her şey ayrı fabrika istemektedir. Bütün bunları çok rahatlıkla her şey yapan, her şeyin halikine has bir sanattır. Öyleyse her şey yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Güneşten küremize ve ondan canlılara kadar meseleler ayrıca başka bir karışıklık ifade etmektedir. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Cinliler gibi diyelim, Ya Rabbi senin nimetlerinden, ihsan ettiklerinden, vücudundan vücudumuza kadar, vücudumuzdan o vücut hakkında senin cuduna kadar hiçbir şey inkar ve tekzip etmiyoruz, tasdik ediyoruz. Nasıl ederiz ki sen bir nizam kurduğunu anlatıyorsun, zerreyi küreyi nizamla yürüttüğünü anlatıyorsun, her şeyde bir terazinin bulunduğunu, ince kıstasların bulunduğunu, bu ince ölçülerle meseleler ele alınmazsa olmayacağını anlatıyorsun. Biz bütün ruhu canımızda bunları tasdik ediyor, senin mevcudiyetine şahit sayıyoruz. Evet, Allah Celle Celaluhu her şeyi mizanla yapmıştır. İnsanın mevcudiyetini teşkil eden biraz evvel arz ettiğim bu amino asitlerden müteşekkil proteinler, amino asit dizilerinden meydana gelmiştir.
bunların parçalarından, cüzlerinden bir tanesi yanlış yerini alsa belki insan zehirlenecek, ölecektir. Dikkat buyurun, kimyada belli kıstaslarla birbirine karıştırma işlerinde bazen faydalı, bazen zararlı şeyler hasıl olur. Siz normal olarak vücudunuza aldığınız sodyum klor, işte tuz bundan mürekkeptir. Bunları başka şekilde karıştırsanız, başka şekilde bir terkip yapsanız, sizin vücudunuz için faydalı olan bu şey zehir olabilir. Demek o kadar ince hesap ve kıstaslarla bu işler yapılmış. Öyle teraziye vurulmuş ki, mikron hesaplarıyla, çok ince hesaplarla, milyarda bir fazlalık olsa, bir eksiklik olsa, ya insanın hücresi ölecek, zehirlenecek veya bir kanser hücresi teşekkül edecektir. Evet, protein dizilerinden bir tanesi, tesbih tanelerinin dışa çıkması gibi şayet başını dışarıya çıkarsa, yanlış bir hücre teşekkülüne sebebiyet verecektir. Kanser olacaktır orada. O kadar ince hesaplarla iş işlemektedir ki orada Allah'ın eli o işi işliyor kabul edilmezse, o işin öyle olduğuna imkan ve ihtimal verme asla düşünülemez. Evet, zehirlenebiliriz de biz, her şeyden zehirlenebiliriz. İşte kainat bu kabil muammalarla doludur. Allah Celle Celaluhu her şeyi bunlardan yapıyor, fakat bir düzen, bir nizam, bir intizam altında yapıyor. Ve kainattaki nizam delalet ediyor ki, müthiş bir irade var. Bu irade Allah'ın iradesidir. Bir varlık var ki bu onun iradesidir. Bunu nefsimize, bunu nüfus-u emmare taşıyan herkese söyleyecek, Allah'ın tevfik ve inayetine dayanacak, tereddüt ve şüphelere kalbimizde meydan vermeyeceğiz. Şimdi sırasıyla şu hususları sıralayayım muhterem Müslümanlar. Bir küre-i arz üzerinde bulunuyoruz. Bu ya gelişi güzeldir veya Allah'ın iradesiyledir. Dikkat buyurun, gelişi güzele, rastlantıya imkan vermeyeceksiniz. Küre-i arzın kabuğu birkaç ayak fazla değil, 5-10 ayak yüksek olsaydı, oksijen ve sair faydalı gazları yutacaktı, o zaman hayat olmayacaktı. Bunu şu münasip şekilde demek ki birisi durdurmuş. Gelişi güzel olsaydı bu ihtimal olmayacaktı. Sizin teneffüs ettiğiniz havanın içindeki oksijen, o kalın kabuk tarafından yutulacaktı. Yutulmadığına göre en uygun şekilde yapılmış. وَوَضَعَ الْمِيزَانِ diyor Allah. Göğe ve yere bir mizan koymuş. Sizi işte bu mizan altında kurduğu kainatta gezdiriyor, dolaştırıyor. Güneşinizi bazen 149,5 milyon, 150 milyon kilometre ötede, küre-i arzın elipsi şeklinde dönmesinden ötürü bazen de 135 milyon kilometre, küsür kilometre ötede dolaştırıyor. Şayet bu mesafe biraz azalsa veyahut da biraz uzaklaşsa yine yeryüzünde hayat olmayacaktır. Güneşi fazla değil, 20.000 mil bu tarafa getirseniz yeryüzündeki şeyler yanmaya başlayacaktır. O kadar uzaklaştırsanız donmaya başlayacaktır. Onu orada tutan, bunu burada tutan rastlantı olamaz. Peşi peşine bu hadiseler rastlantıya verilemez. Bunu böyle yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Teneffüs ettiğiniz hava var. Bu havanın terkibi itibariyle %21'ini oksijen teşkil etmektedir. Uçağa binmiş iseniz bilirsiniz. Uçakta yüksek irtifa olduğu zaman da size oksijen maskelerini kullanmayı gösterirler. Şayet bir kaçıklık olursa bir taraftan havasızlıktan boğulabilirsiniz. Size oksijen maskelerini ağzınıza alacak ve tüplerden gelecek oksijenle oksijen ihtiyacını gidermeye çalışacaksınız derler. Halbuki biz bedavadan, maskesiz bu havayı her an teneffüs etmekteyiz. Öyle ki bizim için lüzumlu olan o maddeler geliyor, zararlı olanları da dışarıya çıkarıyoruz. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ Burada da Allah'ın mizanını görüyoruz. Bu hadise de bunu anlatıyor. Bu havanın %21 nispetindedir oksijen. Bütün hava terkibinin içinde %21 nispetindedir. Dikkat buyurun. %50 olabilirdi, niye olmamış? Olmamış. %50 olsaydı yeryüzünde her şey, her tarafa benzin serpilmiş gibi olurdu. Yukarıdan gelen radyasyonlarla her an yangınlar çıkardı. Bir kibrit çaksaydın cayır cayır hava yanıverirdi. %50 olsaydı böyle olurdu. %10 da olabilirdi, olmamış. Olsaydı o zaman maskeleri kullanmayı
Gösterirken, talim ederken işte bu endişeden ötürü gösteriyorlar. Oksijen azalsaydı siz yine ölecektiniz. Demek ki bunu sizin hayatınıza lüzumlu miktarda tutan birisi vardır. Çok ince bir hesaptır. Kuyumcunun terazisinden daha hassas ölçülerle ölçülmüş ince bir hesap işlemektedir bunu. İşte bu hesabın sahibi Allah'tır. Büyük irade kendisini göstermektedir. Küre-i arz 23,5 derece meyille hareket etmektedir. Bu da bir rastlantıya verilemez. Şayet amudi dik olsaydı küre-i arz, tebahhur eden şeyler kutuplarda yığılacaktı. Yani bütün bulutlar kutuplarda yığılacaktı. Sadece şimal ve cenuba bol bol yağmurlar yağacaktı. Bir taraf devamlı kış olacaktı, uzun kış, bir taraf uzun yaz olacaktı. Kışta olan soğuktan donacaktı, yazda olan da sıcaktan yanacaktı. Küreye arza 23,5 derece meyli veren rastlantı olamaz. Bu hadiselerden sonra bunu da yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Havanın bir kesafeti vardır, atmosferimizin bir kesafeti vardır. Yıldız kaydı dersiniz meteorlardır. Havada Allah'ın vuruşturduğu, boğuşturduğu yıldızlar parçalanır. Kaya parçaları bizim atmosfere gelir çarpar, havaya çarpar. Arabadan elinizi dışarıya çıkardığınız zaman hava tazikinin sizi zorladığını görürsünüz. İşte bu yukarılara doğru incelir incelir bir noktaya kadar gider, orada tükenir. Bu küre-i arzın etrafındaki atmosferdir. Şayet bu atmosfer şimdiki vaziyetinden biraz daha sığ olsaydı, o yukarıdaki boğuşmalarda, vuruşmalarda meydana gelen meteorlar ayın göbeğine gelip çarptığı gibi küre-i arza çarpacaktı. Bizi bu dünyadan kaçıracaktı. Her gün herkes kafasına yukarıdan bir taşın geldiğini görecekti. Bunu böyle ayarlayan Allah'tır. Biraz daha kesif olsaydı, güneşin faydalı şuaları gelmeyecekti. İngiltere'ye dönecekti bütün dünya, hayat sönecekti. Kasavet bağlayacaktı ruhlar, insanlar karamsar olacaktı. Bunu bu derecede tutan Allah'tır. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Böyle her şeyi mizanla yapan Allah'ın mizanlı yapmasına karşı zinharsiz, başı bozuk gibi hareket etmeyin, nizamsız hareket etmeyin. Allah var, her hadisede size kendisini ihsas ettiriyor. Ezan okundu biliyorum ama fakat bunları söylemeden bitirmeyeceğim. 2-3 cümle kaldı. Keza güneşi bir mecrada, bir yörüngede yürüttüren, hareket ettiren, küreyi arzıda yürüttüren Allah Celle Celaluhu Hazretleri bunları belli bir yörüngede yürütmektedir. Şayet ufak bir inhiraf olsa, ufak bir tevakkuf olsa üzerindeki her şeyi fezaya fırlatacaktır. Bunu hiç durdurmadan böyle yürüten birisi vardır. O Allah'tır Celle Celaluhu, rastlantıya verilemez. Ay bizden belli bir mesafede ötededir. Bu 60.000 mil ötedeyse şayet, şu kadar 300.000 kilometre takriben ötedeyse şayet, ay bize 20.000 mil kadar yaklaşıverse, denizlerdeki met hadiseleri olacak, bütün yeryüzünü sulara boğacaktır. Yeryüzü sularla dolacaktır. Ayı orada tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Az öteye gitse ne olur? Az öteye gitsek, onun başına gelecek meteorlar, küre-i arzın başına gelecektir. Ayı orada takvimcilik yaptıran Allah'tır Celle Celaluhu. Sonra yeryüzünü sizin için bir sofra olarak hazırlayan Allah'tır. Şayet küre-i arzı tıpkı eskilerin Utarit, yenilerin Merkür dediği, güneşe en yakın gezegen gibi güneşin etrafında döndürseydi, yani o şöyle tekerlek gibi döner, bir yüzü daima güneşe, bir yüzü beri tarafadır. Öbür tarafta olan her şey yanacaktı, cayır cayır yanacaktı. Bu taraftaki şeyler de belki donacaktı, bilemiyoruz. Küre-i arzı şekli hazırıyla döndüren ve bunu bir nimet sofrası haline getiren, her baharda çeşit çeşit nimetleriyle tezyin eden, insanların istifadesine takdim eden Allah'tır. Bu da rastlantıya verilemez. Görüyorsunuz ki birbirine bağlı, insanın yeryüzünde yaşamasına müsait, yeryüzünün hazırlanmasını, yeryüzünün şu şekli hazıra gelmesini temin eden bir kısım şeyler var ki, sırasıyla bunları tesadüfe, rastlantıya vermeye imkan ve ihtimal yoktur. Onun için meseleye girerken, kainattaki hadiseler biraz daha karışıktır, biraz daha muammadır. Bunlar Allah'a verilmedikten sonra hiçbir hadiseyi izah etmeye imkan ve ihtimal yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Bu hususlar inşallahü teala ileride daha değişik bahisler adı altında arz edeceğim. Daha fazla vaktinizi almamak için meseleyi uzatmak istemiyorum.
evvelki derste nasıl maddenin sonradan yaratılmış olması ölçüsü kıstasıyla Allah'ın kıdem ve bekasını, vücudunu arz etmiş, anlatmış olduk. Bu derste de Allah'ın ilmini, iradesini, Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle de yine vücudunu anlatmış oluyoruz. Evet, Allah'ın iradesi olmasa bunların hiçbiri olmayacaktır. Bunu ilim söylüyor. İlmin söylediği bu şeylere ters düşen, ilmin söylediği bu şeylere muhalif gelen her şey reddedilmeli, kabul edilmemelidir. Şunu da arz edeyim. Burada karşımıza çıkacak bir kısım bu hususlarda ihtisas yapmış kimseler olacaktır. Bunlar karşısında hiç tereddüdümüz olmasın. Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunlar onların söylediği sözlerdir. Onların söylediği fakat neticeye varamadıkları sözlerdir. Biz onların söyledikleri, bize anlattıkları şeylerden neticeye varıyoruz. Diyoruz ki bunlar siz güzel naklediyorsunuz ama fakat rastlantılara, tesadüflere verilemez. Bunlar Allah'ın inayetiyle, iradesiyledir. Biz rastlantının ihtimal hesaplarına göre nasıl müşkül, nasıl karışık olduğunu beraber gördük. Binaenaleyh hiç ihtimal vermiyoruz diyeceğiz. Herkese kim olursa olsun ihtimal vermiyoruz diyeceğiz. Cenab-ı Hak bu hususlarda aldanmış, yanılmış, eğri yolun encamına sürüklenmiş, yüzlerce, yüz binlerce nesli ıslah, irşad ve hidayet eylesin. Bunların bu perişan vaziyetleri karşısında bize de anlayış ihsan eylesin. Ve bunları idlal eden kimselere de insaf versin, izan versin. Hakikat çok büyük, çok muazzamdır. Allah kendisini vazıh, açık anlatmaktadır. Kapalı hiçbir şey yoktur. Her şey şiddeti zuhurundan gizlidir. Ama körler bu işi görmemektedirler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Lillahil Fatiha.